Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine sizlerle böyle bayram için veya yaz için olsun çocuklarımıza e, yakında karnede alacaklar. Güzel bir hediye de olacaktır. Böyle bir çiçekli bir çanta yaptım. Bu aralar çok moda bir çantalardan, biliyorsunuz bu çantalar. Ben koton iple ördüm arkadaşlar. İsteyenler pamuklu makrome ip ile de yapabilir. O zaman daha tok, daha büyük olur. İpin kalınlığıyla daha da e, çanta büyüyecektir. Ben alizeyi çift kat yaptım. Alt çantanın gövde rengi alize koton gold. Çift kat olarak çalıştım. Pembem e, Eylül'ün ipi pembe. Pembenin biliyorsunuz böyle bir şey dokusu var. Böyle sert bir dokusu var. Biraz örerken katlı ama bu tür çalışmalarda çantalarda güzel duruyor veya çiçek örerken böyle muntazam duruyor. Sarı kısımda nako pırlanta ile yaptım. Bütün yani ipleri karıştırdım. Koton ipler kullanmış oldum. Evet, ölçü olarak da eni enimiz 15 santim. Boyumuz da 12 santim arkadaşlar. Yani bu iplerle bu şekilde dediğim gibi e, pamuklu makrome ipi veya daha farklı kalın iplerle yaparsanız ebatı büyüyecektir bu sayılarla yaparsanız. Eğer kendinizi yapacaksınız mesela, size tavsiyem işte o dediğim iplerden yok, eğer ben bu yine bu şekilde kotonla yapacağım derseniz şu telefonunuzun şöyle bir buna göre bir zincir çekin. Gidişatı aynı yapın. Sadece yapacağınız bu boyda bir zincir çekmek. Şu alt zincir. Daha sonra gidişatınızı aynı yapacaksınız. Aynı arttırmalar, her şey buradaki arttırmalar olsun. Hepsini aynı yapacaksınız. Tek farkı bu. Yüksekliği de yine onda siz yine kendinize göre ayarlarsınız arkadaşlar. Evet, bu arada kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun altında teşekkürler butonuna da tıklayarak bana destekte olabilirsiniz. Evet, şimdi çantamızı örmeye başlayalım arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, çantamız için evdeki artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir marka burada çok önemli değil. Çantamızın gövde kısmını Alize'nin Cotton Gold ipiyle iki katlı olarak çalışacağım. Tok durması için. Bunun numara olarak da Color 262 arkadaşlar. 262 kullanacağım. Şöyle çift kat yapacağız örgümüzü. Diğer çiçek kısmını da Eylül'ün bu rengini kullanacağım. Biraz bunun dokusu böyle çiçekler veya herhangi saksı gibi çanta, bu tür şeylerde Eylül'e çok yakışıyor arkadaşlar. Bebeklerde kıyafetlerinde çok sevmiyorum da sert, daha böyle bir dokusu olduğu için kalın. O yüzden mesela bunun için çanta için uygun. Bu da yine Eylül ipin yeşil kısmı. Sarı olarak da mesela pırlantanın sarısını kullanacağım. Böyle artmıştı. Bu şekilde karıştırabilirsiniz. İplerinizi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çünkü çok az gidiyor zaten malzeme olarak. Evdeki dediğim gibi artan ipleri değerlendirin. Şimdi çantamızın gövde kısmıyla başlıyoruz. Böyle bir içinden ip çıkaracağız.
Bir de normal dışından bu şekilde çift kat yapacağız. Dediğim gibi sadece Eylül kendisine de yapabilirsiniz eğer varsa elinizde bu renk. O biraz daha sert olduğu için. Veya pamuklu makrome ipi yine kullanabilirsiniz gövde kısmı için. Evet, şimdi arkadaşlar gövdemizle başlayacağız. Tığ olarak da 6 numara 3,5 kullanacağım. 3 numara daha uygun olacaktır. 3 numara tığım şu an yanımda yok. O yüzden de evet, o yüzden de 3,5'lu yapacağım. Elimi bayağı sıkı tutacağım bunun için. Evet. Evet. Önce ipimizi sabitliyoruz. Ve 23 tane zincir çekelim. Bundan sonra 1 2 3 4 5 6 7 22 ve 23 tane zincirimizi çektik. Şimdi bir atlıyoruz. İkinci zincirin içine bir tane sık iğne. Burası sıra başımız. Bundan sonra diğer 20 tane sık zincire de yine bir tane sık iğne yapalım. 20 zincire tek batıyoruz. Evet, son zincirimize 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. Evet, köşemizi döndük. Şimdi bu tarafa da yine 20 tane zincire tek batalım. Şu ipi de arada yürüteceğim. Zincirin bu tarafına da tam orada içine batıyoruz. Evet, zincirimizin bu tarafına da 20 tane sık iğneye tek battık. İlk baştaki battığımız ilmeğin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bu ikinci köşemiz oldu. Sıra başımız burası. Hemen ipimizi takalım. Şöyle kadına ayıralım. Evet, birinci sırayı tamamladık. Sıra sonunda 46 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sıradayız. İlk ilmeğimize çift batalım. Evet, bir tane arttırdık. 20 tane zincire sık iğneye tek batıyoruz. Evet, 20 tane sık iğneye tek battık. Köşeye geldik ve bu 3 taneye peş peşe arttırıyoruz köşemizi. Birinci arttırmam, ikinci ve üçüncü. Evet, 3 tane peş peşe arttırdık. Yine 20 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 20 tane sık iğnemize tek battık. En son 2 tane kaldı. Ve bunları da yine çift batıyoruz. 2 tane peş peşe arttırıyoruz. Bu da diğer ikinci köşemiz. Birinci köşemiz. Burada ikinci çift battık. Evet, 52 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi üçüncü sıradayız. Bir tek, bir arttır,
artırmamızı yaptık. 21 tane tek batalım. 1 2 3 4 19 20 21 tane tek battık. Şimdi bir arttırıyoruz. Bir tane tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Evet, 3 tane arttırıcımızı yaptık. Köşeyi döndük. Yine 21 tane tek batalım. 19, 20 ve 21 tek battım. Yine bir arttırıyorum. Bir tane tek, bir arttır. Evet, yine 3 burada, 3 burada. Yine 6 tane artırma yaptık. Sıra sonunda 58 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4. sıradayız ve artık tavana bitirdik. Yukarıya geçeceğiz. Ve şuradaki ilmeğimizin arkadaki tek kata batacağız. Bu şekilde değil, arkadaki şurada tek kata. Bunu batarken hemen bir altta da bir düz çizgi daha var. Ona da batalım. Ona batmazsak delikli olur örgümüz. Evet. Zaten buna şu dipten doğru batarsanız arkadaşlar, o ikisine bir giriyor zaten örgümüz. Bakın 2 tane. Şu şekil 2. Tam ortaya batarsanız tek oluyor. Şu uca doğru battığınızda ikisine bir batıyorsunuz. Daha kolay oluyor. Şöyle dibe batıyorum bakın. Şuraya. Tığımın ucu biraz buna kalın geliyor. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar her ilmeğimize tek batalım. Arkadaki tek kattan, yani BLO'dan öreceğiz. Evet, şimdi 5. sıradayız. Bir tane arttıralım. Evet, bir tane arttırdık. Şimdi 25 tane tek batalım. 1 2 3. Evet, 25. Bir tane daha tek batıyorum. 26 tane tek battım. 3 tane peş peşe arttırıyorum. Bu bir. İkinci arttırma ve üçüncü. 3 tane peş peşe arttırdık. Yine 26 tane tek batalım. 2 3 4 24 25 26 tane tek battık. En son 2 tane tek kaldı. Bunlara da arttırma yapıyoruz. Bir ve ikinci arttırma. Bir tane başta yapmıştık. Burada yine 3 tane arttırma yapmış olduk. 3 de burada 6 arttırma yaptık. 64 tane sık iğnemiz oldu. 6. sıramızda eksiltme arttırma yapmadan
hepsine tek batalım. Düz örelim yani. Evet, 6. sıramızı bitirdik. 7. sıradayız ve sıra başımızdan itibaren 30 tane sık iğneye tek batalım. Köşeye geldik. Bir tane arttıralım. Evet, bir arttırdık. Tekrar 30 tane, pardon, 32 tane tek batalım. Evet, 32 tane sık iğnemize tek battık ve sıra sonunda tek kaldı. Bir tane de arttırma yapıyoruz. İkinci arttırmamızı köşemizin şöyle ortasına gelen yerlere birer tane arttırdık ve 66 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bundan sonra 7 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi çantamızı 7 sıra düz ördüm. Şimdi buradan yukarısı 2, 4, 6 ve 7 sıra döne döne düz ördük. Şimdi 15. sıradayız. Burası 15. sıramız. Buradan şurasıymış arkadaşlar, fark etmez. Gerçi gösterdiğim yer. 30 tane sık iğnemize tek batıp bir tane azaltıyoruz. Şurada bir azaltma yaptık. Tam böyle köşemizi şöyle katladığımızda köşemizin ortaya gelen yerinde bir azalt. Tekrar 32 tane sık iğneye tek batıyoruz. Sıra sonunda yine bir tane azaltıyoruz. Ve 64 sık iğneye düştük. Daha sonra yine bakın 2 sıra belli oluyor. 2 sıra düz örüyoruz. 2 sıra düz ördük. 16, 17'yi 18. sıramızda yine 30 tane sık iğneye tek batalım. Bir azaltıyoruz. Tekrar 30 tane sık iğneye tek batıp bir azaltıyoruz. Yine sıra sonunda bir azaltma. 62'ye düştük. Yine 2 sıra düz örüyoruz. 19 ve 20 sıraları düz örüyoruz. 21. sıramızda yine sıra başımız burası. 21. sıramızda 29 tane sık iğneye tek batıp bir azaltıyoruz. Yine köşeye geliyor arkadaşlar. Bir azalt. Tekrar 29 tane sık iğneye düz örüp bir azaltıyoruz. Yine sıra sonunda bir azaltma. Sıra sonlarımıza denk geliyor. Diğeri de öbür tarafta. Yine 2 sıra düz örüyoruz. Bakın 2 sıra azaltmadan sonra 1-2 sıra düz ördük. 24. sıramızda son azaltmayı yapacağız. Yine 28 sık iğneye tek batıp bir azalt. Tekrar 28 sık iğneye tek batıp en son yine bir azalt. Evet, 24. sıramızda yine 2 azaltma yaptık. 58 sık iğneye düşüyoruz. En son 25. sıramızda eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Düz örerek bu sırayı bitiriyoruz. İpimizi ilmek kaydırarak koparacağız. Evet, çantamızın gövde kısmını bitirmiş olduk.
Bu şekilde. Şimdi tomurcuğumuzu yapalım. Daha sonra çiçeğimize geçeceğiz. Evet, şimdi tohum kısmı için tığımı inceltiyorum. 2,5'la yapacağım. Veya 2,20 de olabilir. Şimdi orta parmağıma 2 kere ipimi doladım. Sihirli halka yapıyoruz. Ve içerisine şimdi bir tane ipi sabitledik. Halkamızı oluşturduk. İçerisine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi şöyle yapalım. Alttan gelen ipimizi, şimdi şu üstten gelen, bir de burada alttan gelen var. Bunu çekelim. Ve hepsini kapatalım. Sihirli halkamızı oluşturduk. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Tohumu yaparken bir sıra FLO'dan bir sıra BLO'dan öreceğiz. Her sıra yönü tek katları bir tarafta olacak. O yüzden şimdi önce FLO'dan öndeki tek kattan başlıyoruz. Öndeki tek kata önce bir zincir çekelim. Çekmişim. Evet. Ben yine 2,20 alacağım. Evet, elim tek bir tığa alışkın arkadaşlar. İnce ip olsa da yine bununla örüyorum. Kalın da olsa ona göre ayarlıyorum elimi. Şimdi altta tek kattan girdim ve çift batıyorum. Bu bir. İkinci çift. Ve üçüncü. 3 tane peş peşe arttırdık. 6 oldu. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bu sefer arkadaki tek kattan öreceğiz. Buradaki şunlar hep bu tarafa, bir tane hep bu tarafa bakacak. O yüzden de bu sefer BLO'dan örüyoruz. Bir tane tek, bir çift arttırıyoruz. Bir tek, bir çift. Bir tek ve bir çift. Evet, 3. sıramızı yaptık. 9 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bu sefer FLO'dan öndeki tek kata batıp bir, iki tane tek, bir arttır, iki tane tek, bir arttır, iki tek, bir arttır. Evet, 4. sırayı bitirdik. 12 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekip dönelim. Bu sefer BLO'dan arkadaki tek kata batalım. 3 tane tek, bir arttır, üç tek,
Bir arttır. Üç tek. Bir arttır. Evet, 4 tane de burada yaptık. Pardon. Evet. 5. 1 2 3 4 5. 5. sırayı bitirdik. 3 tek bir arttır yaptık. 15 tane sık iğnemiz oldu. Gördüğünüz gibi hep şu tek katlar hep bu tarafa bakıyor. Bir zincir çekip döndük. Şimdi bu sefer yine FLO'dan 4 tek bir arttır yapalım. 1 2 3 4 bir arttır. 4 tek bir arttır. 4 tek ve bir arttır. Yine toplam 3 tane arttırma yaptık. Evet, 18 sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekip dönelim. Bu sefer BLO'dan öreceğiz. 5 tane tek 1 2 3 4 5 bir arttır. Tekrar 5 tek bir arttır. 3 tekrar yapıyoruz. 3 4 5 bir arttır. Evet, 5 tek bir arttır. 21 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 8. sıradayız. Bir zincir çekip dönüyoruz. Şimdi BLO'dan yapmıştık. FLO'dan yapacağız. Öndeki tek kata batalım. 6 tane tek bir arttır yapalım. Sıra sonuna kadar 6 tek bir arttır. Toplam 3 tekrar. Evet, sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz oldu. Pırlanta biraz toparlandığı için şöyle biraz elimle çektim, açtım arkadaşlar. Bu kısmının düz olması gerekiyor. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine arkadaki tek kattan öreceğiz. Bir sıra FLO, bir sıra BLO'dan. Şimdi 7 tane tek bir arttır yapalım. Yine 3 tekrar 7 tek bir arttır. Evet, sıra sonunda 27 tane sık iğnemiz oldu. 10. sıradayız. Bir zincir çekip dönelim. Şimdi BLO'dan örmüşüm en son. Şimdi FLO'dan öreceğiz. Öndeki tek kattan alalım. 8 tane tek bir arttır yapalım. 8 tek bir arttır. 3 defa. Evet, sıra sonuma geldim ve toplam 30 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi benim pırlanta toparlanıyor arkadaşlar. O yüzden şöyle elimle düzeltiyorum. Şimdi bu kısmı düz öreceğiz.
Şu ipi de arada yürütelim şu şekilde. Ve her ilmeğe bir tane batalım. Hemen şunun dibine batarak başlıyorum. Bir. Sıradakine batıyoruz. 2 3 her ilmeğin içine bir tane batalım. Evet, şu sihirli halkaya da içine bir tane batıyoruz. İlk başladığımız sihirli halkaya da çok sıkı yapmışım. Orada bir tane. Evet, ilmeklerimin içine her bir tane ilmeğe bir tane battım. 20 tane sık iğnem oldu. Şimdi burası bitti. Şimdi bu şekilde döndürüyoruz. Şurada tek katlar bu tarafta ve buralara tomurcuklarımızı yapacağız. Şöyle hemen şöyle bir zincir çekip şuradan tek katlar yaptık biliyorsunuz. Bunlara tomurcuklarımızı yapacağız. Şöyle bir ilmek kaydırmayla bu tarafa geldim. Şimdi 3 tane zincir çekelim. 1 2 3 zincir. Birinci zincire batıp ilmek kaydırdım. Şöyle ilmek kaydırdım. Bir tane atlıyorum. Yanındakine tek kata yine ilmek kaydırıyorum. Tekrar 3 zincir. 1 2 3 birinci zincire yine batıp ilmek kaydırdım. Bir atlayıp yanındakine da kat alıyor. Yine kat aldı. Evet, 3 zincir. Baştaki birinci zincire batıp ilmek kaydırdık. Bir atlıyoruz. Yanındakine yine ilmek kaydırarak tutturduk. 1 2 3 zincir. İlk zincire batıyoruz. İlmek kaydır. Bir atla yanındakine yine ilmek kaydırarak tutturuyoruz. Evet, bu şekilde tomurcuklarımızı yapalım. Buradan sonra bir alt sıraya ineceğiz. 1 2 3 bir atla yanındaki. Evet, sıra sonuna kadar tomurcuklarımı yaptım. Yine bir alt sıraya bir zincir çekip bir alt sıraya iniyorum. Şurası. Bakın hemen düz çizgilerimiz belli. Buraya ilmek kaydırdım. 3 zincir. İlk baştakini batıp ilmek kaydır. Bir atla yanındakine ilmek kaydırıp tutturduk. Yine bu sırayı da aynı şekilde yapalım. Gidişat bu şekilde. Bir atlayıp yanındaki her sıra bir kat iniyoruz. Bu taraf bu taraf. Tek katlar öndeki tek katlar belli. Bunlara bu şekilde tomurcuklarımızı yapıyoruz.
Evet, tomurcuklarımı yapmaya devam ediyorum. Son sıralardayım. Yine bir zincir çekip aşağıya iniyorum. Öndeki ilk tek kata batıp yine 3 zincir, ilmek kaydırdım, 3 zincir, birinciye ilmek kaydır, bir atla, yanındakine ilmek kaydırıp tutturuyoruz. 1 2 3, bir atla, yanındaki. Evet, daha sonra bir kat daha ineceğiz. Oraya da tohumu yapacağız. Evet, en son ortaya da bir tane tohum yaptım ve ipimi biraz dikecek kadar, dikiş payı bırakacak kadar uzun kesiyorum. İpimizi içeriye çekelim. Daha sonra uç kısmını alıp dikeceğiz. Evet, tomurcuklarımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizi yapacağız. Bunun için evet, birinci ilmeği atlayıp ikinci ilmeğe şöyle ipimizi takıyoruz. Hangi renk yapacaksanız beyaz papatya da yapabilirsiniz. Çok güzel olur. Mor da yapabilirsiniz. Evet, ipimi sabitledim. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Bir atlıyorum. 8 tane zincirime her birine tek sık iğne yapalım. İki, dört, beş, yedi ve 8 tane yaptık. Şimdi bir atlıyoruz. Yanındakine tutturduk sık iğne ile. Tekrar yanındakine sık iğne yapalım. Şu şekil. Şimdi yine 9 tane zincir çekelim. 5 6 7 8 9, yine bir atlıyoruz. 8 tane zincirimize 8 sık iğne yapalım. Şimdi sıramızın sonuna kadar tekrar yapıyoruz. Hep aynı şekilde. Evet. 8 tane sık iğnemi yaptım. Yine bir atlıyorum. Yanındakine sık iğne ile tutturdum. Bağladım. Tekrar yanındaki sık iğneye bir sık iğne, yeniden 9 zincir. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar çiçeklerimizin ilk sırasını yapmış olalım. Evet, çiçeklerimizin birinci sırasını bu şekilde tamamladım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Daha sonra bu ipi içeriden gizleyeceğiz. Tekrar başa gidiyoruz. Örneğin düz tarafı gelmesi için yine buradan başlayacağız. Bir tane atlamıştık. Hemen oraya şuradan başlıyorum.
Şöyle ipimi sabitleyeyim. Evet, buradan hemen birinciye batıyorum. İki tane ilmek kaydıralım. Bu bir, iki, iki tane sık iğne, iki tane tekli trabzan, burada eksik oldu. Neyse, şuraya tığım üstüne aldım. İkili trabzan yapacağız. Son ilmeğime 3 tane batıyorum. Bu 1, 2, Eylül ipleri de biraz örmesi zahmetli oluyor, kat alıyor. 3 tane battım. Şimdi aynısını bu tarafa yapacağız. Simetrisi. Hemen birinci sık iğnemize yine 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. Evet. 3 tane yaptım. Sıradakine 2 tane ikili trabzan. Bir ilmeğin içine 2 tane. Tığım üstüne aldım. 2 tane ilmeğimize tekli trabzan. Tekrar tığım üstüne alıyorum. İkinciyi yapıyorum. 2 tane sık iğne. İki tane ilmek kaydır. Evet, çiçeğimizin birinci kanadını yaptık bu şekilde. Şu ortaya batıyoruz. Ortaya ilmek kaydıralım. Tekrar sıradaki 2 tane ilmeğimize ilmek kaydıralım. 1, 2, 2 tane ilmeğimize sık iğne, 2 tane ilmeğimize tekli trabzan, son ilmeğimize 3 tane ikili trabzan, son ilmeği 1, 2, 3. Şimdi yarısını yaptık. Tekrar yarımızı bu tarafa yapıyoruz. Bir, aynı boşluğa 2, aynı boşluğa
3 tane ikili trabzan, 2 tane ilmeğimize tekli trabzan, 2 tane sık iğne, 2 tane ilmek kaydır. Ortadaki 2 tane ilmeğin de içine batıyoruz. Ortaya batıp ilmek kaydırıyoruz. Evet, ipimizi sabitledik. Şimdi 8 tane ilmeğimiz var. 3 tanesine sık iğne, 3 tanesine ikili trabzan, pardon, tekli trabzan, son 2 taneye de ikili trabzan yapacağız. Onları arttırma olarak yapacağız. Şimdi hemen buradan ilk ilmeğimi batıyorum. Bir, iki, üç tane sık iğne yaptım. 3 tane ilmeğimi tığım üstüne alıyorum. Batıp çıkıyoruz. Üçünü bir seferde kapatıyoruz. Tekrar tığım üstüne aldım. Sıradaki ilmeğimin içine batıyorum. Ve üçünü bir kapatıyorum. 2 oldu. Tekrar tığım üstüne aldım. Sıradaki ilmeğimin içine yine batıp çıktık. Üçünü bir kapattık. Tekli trabzan yaptık. Şimdi son kalan 2 ilmeğime ikili trabzan yapacağım. Tığım üstüne aldım. Sıradaki ilmeğime batıyorum. Çıktım. 2 defa da çıkıyorum. 1, 2. Aynı boşluğa bir tane daha yapıyorum. Bir, iki defa da çıktım. Tığımın üstüne aldım ve son ilmeğimin içine 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi aynısının bu tarafına simetrisini yapacağız. Hemen burada 8 tane ilmeğimiz var. Yine 3 sık iğne, 3 tanesi tekli trabzan, 1 2 taneye de yine buradaki simetrisini yapacağız. Hemen birinci ilmeğim bu. İçine 3 tane ikili trabzan yapalım. 1, aynı boşluğa 2, aynı boşluğa 3. 3 tane peş peşe ikili trabzan yaptık. Tığım üstüne aldım. Sıradaki boşluğuma 2 tane batıyorum. İkili trabzan. 1, aynı boşluğa 2. Şimdi diğerlerine tek batacağız. Tığım üstüne aldım. 3 tane ilmeğime birer tane tekli trabzan. Bu 1, 2 ve 3. Kalan 3 taneye de sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet,
Birinci yaprağımızı yaptık. Bundan sonra hepsini aynı yapacağız. Ve şu ortadaki 2 tane sık iğnemiz var. Bunun ortasına batıyoruz. İlmek kaydırdık. Birleştirdik. Tekrar aynısını 8 tane ilmeğimize yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle önce biz ayarlayalım. 4, 5, 6, 7, 8. Evet, şöyle ilk ilmekten başlıyorum. Yine 3 tane sık iğne. Üç tane ikili tekli trabzan. Şunu keselim. Bir elime geliyor çünkü. Evet. Şimdi son 2 taneye de ikili trabzan yapacağız. Birine 2 tane batıyoruz. Bir de son olana da 3 tane batıyoruz. Bir, aynı boşluğa 2 tane battım. Şimdi son ilmeğimin içine 3 tane. 1, 2 ve 3. Şimdi aynısını bu tarafa da yapalım. 3, 6, 7, 8. 8. şurada arada kalıyor. Arkadaşlar geri döndüğümüz için orada ufak kalıyor. Şimdi 3 tane ikili trabzan aynı boşluğun içine hemen yanındakine 2 tane batıyoruz. Evet, köşeyi dönmüş olduk. Şimdi bundan sonrakilere 3 tane tekli trabzan, 3 tane sık iğne ve bu kadar. Çiçeğimizin şekli. 2, 3 tane tekli trabzan, son kalan 3 tane sık iğne. Evet, ikinci de yaptık ve ortadaki bu 2 sık iğnenin içine batıyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Buraya tutturduk. Evet. Çiçeklerimiz bu şekilde. Bütün çiçeklerimizi aynı sayılarla yapalım arkadaşlar. Evet, çiçeklerimi bitirdim arkadaşlar. Toplam 10 tane yaprağımız olmuş. Şimdi çiçeğimizi çantamıza dikeceğiz. Ondan önce çantamızı ütü yapalım ama ütü yapmadan sadece buhar püskürtelim arkadaşlar. Ütüyü direkt çantamıza sürmeyelim. İpimizin dokusu bozulmasın. Çünkü onu öldürür dokusunu. Sadece buhar püskürtün. Çantaya da öyle. Bu çiçeğe de öyle. Çiçeğimizi püskürttükten sonra el ütüsüyle şöyle güzelce yapraklarımızı düzeltelim. Sakın bunlara ütü basmayalım. Ütü basarsak dediğim gibi bakın buhar bile bir şey yaptı yani.
Bunlara dikkat edelim. Şimdi çantamızı dikeceğiz. Şöyle tam ortadan katlıyoruz. Çantanın zaten ön ve arkası ikisi de aynı. Ama hangisi en daha düzgünse, mesela bu yüz daha düzgün benim için. Burayı ön yapacağım. Burayı da arka. Arkaya şu şekilde tam yerleştiriyorum. Arkaya tam ortasını bulalım. Şu kısımlarımız eşit olsun. Şöyle göz kararı, benim için ortası burası. Bu da buradan. Burada bu şekilde yerleştirdim. Şimdi dikelim. Evet, ilk baştakini tutturdum arkadaşlar. Ondan sonra artık gerisini zaten tam karşısına gelen yere denk gelecektir. Şu şekilde ilmeklerimizi sırayla dikiyoruz. Bir buradan, bir karşısındakinden alıyoruz. Hiç atlamadan sırayla her ilmekten geçelim. Evet, dikişimi de bitirdim ve ipimi düğüm attım. Şu aralardan geçerek daha sonra ipimizi koparacağız. Şu aradan yürütelim. Tam dipten kesmeyelim. Evet, bu tarafa aldım. Evet, dipten kestik. Evet, bu şekilde kapağımızı yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi çantamızın sapını, askısını yapalım. Evet, çanta sapımızı çift kat olarak çalışacağım. Daha böyle iri, sağlam olsun diye çift çalışıyorum. Dantel angles kordonu yapacağım arkadaşlar. Bu hem görünüşü güzel hem esnemeyen bir çalışma olduğu için bunu tercih ediyorum. Siz de farklı yine saplarda çalışabilirsiniz. Şimdi ipimi sabitledim. Şöyle çantaya da yapabiliriz, direkt şuradan çekip tam katlayalım. Şuradan hemen birinci sıradan ipimizi çekebiliriz. Şöyle ipimizi bir sabitleyelim. Şöyle ayarladım. Hemen birinci sıradan şuradan giriyorum. İpimi bu tarafa çektim. Bir, iki zincir çekiyoruz. Hemen şu ikinciye bir daha batıyorum.
Şimdi bunu çevirelim. Ve şu düz şu kabarık çizgiyi içine batalım. Tekrar çeviriyoruz. Yine şu tığım yatay olarak giriyorum. Şuradaki düz çizgiye, kabarık olan yere batalım. Tekrar çevirelim. Devamlı çevireceğiz arkadaşlar. Rahat çalışıyorum. Kabarık olması için. Yine yatay giriyorum. Kapattık. Çevirelim. Şöyle. Evet, şu gördüğünüz şu kabarık düz çizgiye şöyle yatay olarak girelim ve kapatalım. Bayağı bir görünmeye başladı. Yine yan giriyorum. Kapattık. Evet, örneğimiz ortaya çıktı bu şekilde. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Sürekli çevireceğiz. Ve buradaki şu yatay şekile batıyoruz. Kapatıyoruz. Çeviriyoruz. Tekrar şöyle yandan girip kapattık. Bu istediğimiz boya gelene kadar bu şekilde yapmaya devam edelim. Bu sizin yaş grubuna göre değişecektir saplar. Ben de şimdi göz kararı bir yapacağım. Şuradaki ipi de şu aralardan içinden geçirelim. Arada yürütelim, bunu da saklayalım. Evet, çanta sapımı tahmini 1 metre boyunda ördüm arkadaşlar. Büyük gelirse şöyle kıvırırlar. Şu an bu ideal bana göre 1 metre. Şimdi bunu diğer çantamızın diğer ucuna tam şöyle ortalıyorum. Buraya da aynı şekilde tutturuyorum. Bir tane daha yapalım. Sağlam olması için. Evet. Bu şekilde tutturdum. Şurada da ilmek kaydırarak ipimizi biraz uzun, şöyle uzun keselim. Evet, böyle tutturduk buraya. Bunu da şöyle içinden geçirerek saklayalım. Evet, şimdi çantamızın aksesuarları var yanına yaprak şeklinde. Onları da yapalım. Daha sonra çantamızı bitirmiş olacağız. Evet, bu şekilde sakladık ipimizi.
sapımızı da bitirdik. Evet, yaprağımızı bu şekilde yapacağız. Bunun için şöyle biz tek katlı sihirli halka yapalım. Şöyle tutup döndürüyorum. Tığı da alttan geçirdim. Şöyle sabitledim sihirli halkamı. Ve içerisine 10 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane sık iğne yaptık. İpimizi çekiyoruz iyice. İlk ilmeği batıp ilmek kaydıralım. Şimdi bu ipi de arada yürütelim. Şimdi 3 tane ilmeğimize çift batıyoruz. 3 tane peş peşe arttıralım. Bu 1 ikinci arttırma ve üçüncü arttırma. Evet, bir tane tekli trabzan, evet, tığımın üstüne aldım. Sıradaki ilmeğimize ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 tekrar tığımın üstüne 2 defa doluyorum ve yine aynı boşluğa 3 defa da çıkıyoruz. 1 2 ve 3. Bir zincir çektik. Zincirin hemen altındaki şu iki tanenin içinden geçiyoruz. Kapattık bir zinciri. Tekrar iki kere doladım. Hemen sıradaki boşluğa yine 1 2 3 defa da çıktım. Tığım üstüne aldım. Yine aynı boşluğun içine ikili trabzan. Tığım üstüne aldım. Sıradaki ilmeğimize tekli trabzan ve geri kalan 3 taneye peş peşe arttıralım. Sık iğne yapıyoruz. 1 ikinci arttırma, üçüncü arttırma. 3 tane peş peşe sık iğne yaptık. İlk ilmeğimize batıp ilmek kaydırıyoruz ve yaprağımızı bitirdik. Bakın ilk yaptığımın diğer normal sihirli halka yapmıştım. Daha sıkış olmuştu. Bu bırakıyor. İşte o yüzden bu şeyi sevmiyorum. Artık sihirli halkayı açılıyor çünkü. Evet, yaprağımız bu şekilde. Şimdi 50 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 47, 48, 49, 50 tane zincir çektim ve hemen dibine sıradaki hemen dibine batıyorum. İlmek kaydırdım. Şöyle bir zincir çektim. İpimizi kesiyoruz. Biraz uzun keselim. Evet, şimdi iplerimizi de içeri
saklayalım. Şöyle temiz. Evet, yaprağımızı da yaptık. Bu şekilde. Şimdi bunu da buradan şu yaprak çevirdim, içinden geçirdim, buraya taktım. Bu şekilde ister 2 tane, ister 3 tane, ister bir tane şeklinde yapabilirsiniz. Evet, çantamızın en son çıt çıtı kaldı. Evet, şimdi en son çantamızın mıknatıslı çıt çıtla dikeceğiz. Şimdi şu büyük parça, kalın parça çantanın üstünde, daha ince olan da çiçek kısmına, şu şekil iç kısma terse gelen yere dikeceğiz. Şimdi sarı olduğu için sarının tek katını aldım ve buradan şöyle dikeceğim. Birkaç defa aynı yerden dikiyoruz. Buradan karşıya geçiyoruz. Evet, alt parçayı da diktim arkadaşlar. Onu çantanın kendi renginden iple diktim ve çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Çocuklarımız için veya genç kızlarımıza bayram için güzel bir hediye oldu. Evet, videomuzun sonuna geldik. Evet, tekrar yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.